Geldik yine Tokyo'nun değişik yerlerine geldik. Şu anda Asakusa'dayız. Çok güzel bir videonun başlangıcını yapmak üzere Asakusa'ya geldim. Arkamda Japon'un en büyük yapısını görüyorsunuz. Bir konuğum var. Bugünkü konuğum hemen arkamda. Konuğum Demirhan. Merhaba. Demirhan merhaba. Merhaba Cem. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok güzel bir havaya denk geldik bugün. Sumida Nehri böyle melankolik havalarda da çok güzeldir. Böyle doğru, böyle yürüsek. Şurada yürümek güzel oluyor. Evet. Hem su hem böyle hafiften böyle sağda solda yeşillik insanı böyle rahatlatan cinsten güzel görüntüler yakalayacağımızı düşünüyorum. Drone görüntüleriyle beraber ben ara drone görüntülerini de koyacağım. Kanal büyüyor Demirhan. Hediyemi vermedim. Demirhan'a şöyle çam sakızı, çoban armağanı, güzel bir Türk kahvesi, lokum hediyem var. Oh, şahane. Afiyet bal şeker olsun. Türk lokumu. Bir sonraki pazar sabahı. O Migros. Reklamlarımızı da yaptıysak. Reklamlarımızı yaptık. Ben Demirhan'la ilk kez buluşuyorum. Daha öncesinden böyle bir Instagram üzerinden konuşmuşluğumuz var. Sağ olsun davetimi kabul etti. Tabii geldi. ki. Cart curt önüme çıkıyorsun zaten Instagram'da çat diye. Sonra baktım abi adam işte gezgin mezgin, bayağı kaliteli, görüntü kalitesi de güzel. Öneriyor, Güzel algoritma şeyler yapıyor. öneriyor beni. Japonya yazılınca öneriyor. Öneriyor yani. Evet. Sen Japonya'da oturuyorsun, Türksün, sen bu adamı seversin diye. Teşekkürler. Bugün Demirhan'ı tanıyacağız. Japonya'da ne iş yapıyor? Böyle bir komedyenlik üzerine değişik işleri var. Böyle kamera kapalıyken daha başlamadan konuştuk. Japonca komedyenlik üzerine değişik işlerim var. Komedyenlik üzerine değişik işler. Enteresan. だから皆さんに短いものメニューを3つお見せしたいと思います。まず、フレディ・マーキュリーのずんどこ節。I was born ずんどこ。ゲーム、ルイージマンションにて、ルイージの大体の漢字。Mario. Şu anda komedi yapan bir Türk yok ama çok böyle 50, 60, 80 yıl öncesine baktığın zaman ilginç bir şekilde mesela burada şey var ya Amerikan güreşi, pro wrestling, pankreas güreşi. Yusuf Toruko diye bir adam var. Adamın babası Osmanlı albayıymış. Bunlar şeye kaçmışlar. Karafuto Adası'na kaçmışlar. Şu anda Sakhalin Adası diye geçiyor. Rusların elindeki bir ada. Ha, Hokkaido. Hokkaido'nun biraz daha kuzeyi. Hani orada doğmuş ama babası Osmanlı. Ve burada profesyonel güreşi başlatan insanlardan bir tanesi. Daha sonra hakem olmuş falan filan. Şimdi tabii ki aramızda değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yabancıların böyle televizyona çıkmaya yeni başladığı dönemlerde ilk ünlü yabancı sahne adı Roy James. Ama adam Kazan Türk'ü. Babası da Tokyo Camii'nde imammış. Gerçek adı Adnan Safa. Var ya Orta Asya'dan gelenlerin zaten Tokyo Camii'nin kuruluşunda pay sahibi Tabii orası oldukları- Tatar Camisi'ydi aslında. Cumhuriyet devralmadan önce Tatar Camisi'ydi. Şimdi böyle bir hızlı bir giriş oldu. Öncelikle Demirhan'ı bir tanıyalım. Demirhan, sen kimsin? Japonya'ya ne zaman geldin? Niçin geldin? Japonca hevesi nasıl çıktı? Adım Demirhan Demir. 32 yaşındayım. 2019'dan beri Japonya'dayım. Japonca öğrenmeye üniversitede başladım. Boğaziçi'nde. Japonca bölümü yok ama o zamanın kaliteli Japonca eğitimi bizdeydi. Ki bu konuda da üniversiteler arasında Erciyes veya Çanakkale Üniversitesi'nin arkadaşlar şu an sinirlenmiş olabilir. Kusura bakmayın. Hocadan dolayı. Mariko Hoca vardı. Şu anda Japonya'ya geri döndü. Yani 40 yıl Türkiye'de Japonca öğretmiş bir insan. Şimdi o 40 sene abi. Bambaşka bir seviyede onun o deneyimi bir numaraydı. Şimdi hala devam ediyor tabii ki orada Japonca dersler. Daha genç hocalarla devam ediyor. Şimdi Japonca merakı ya bizim buradaki aynı nesilden insanlar genelde aynıdır. Hep animeden girerler. Herhangi bir yabancı 30'larında Japonya'ya ilgi duymuş. Burada çalışan insanların çoğu animeden girmişti. Pokemon'lar vardı. kartlar. Ondan önce Tsubasa vardı. Tabii. Dragon Ball vardı. Böyle lisede ciddi. Hani o zamana kadar hep böyle abi yani çocukken seyrettiğimiz çocuklara yönelik işler zannediyordum. Sonra lisede böyle biraz daha olgun Death Note falan yani şey değil. Hentai'den bahsetmiyorum. Biraz daha böyle ağır konuları işleyen Daha ciddi ciddi işler görünce bunu böyle hani ciddi konuları çizgi film üzerinden işleyebiliyorlar bu insanlar. Ne kadar ilginç falan diye başlayıp yani Netflix'ten falan önceki zamanlar olduğu için belli yöntemlerle izliyorduk animeleri. Altyazılar da İngilizce oluyordu. Böyle benim sinirime dokunmaya başladı yani. Neden İngilizce burada aramıza giriyor? Neden Amerika giriyor bizim aramıza? Yabancı ülkenin şeyini izleyeceğiz. Niye başka bir dille izliyoruz? Sonra ben çevirmen olmaya karar verdim yani. En güzel altyazıları ben yapacağım falan diye. Hani Oradan ikinci eşek herif olacağım. Estağfurullah. Ondan bir hırs geldi. Japonya'ya daha hiç gitmedin. O da. Tabii o daha lisedeyiz o zaman. Sonra o hırsla işte Boğaziçi'nde çeviri bilim diye bir bölüm var. Eskiden adı mütercim tercümanlıkta. Oraya girdim 2010'da. Oradan sonra uzun bir yolculuk başladı. Bak burada da vapur var ne güzel. Vapurlar, köprüler, Buradan da biniliyor. ada vapuru. Güzel. Sonra Körfez'e kadar Körfez'e 20 kadar. kilometrelik bir alan var. Köprülerden geçe gidiyor. Hazır yeri gelmişken bu Asakusa'daki limandan da ta Odayaba'ya kadar gidebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. İnsanların ürettiği binalar, yani doğal güzellikten ziyade böyle şehir güzelliğini ben çok severim. Şehir estetiğini. Çok güzel geliyor. Ben hani İstanbul doğma büyüme. Büyük şehirleri seviyoruz o yüzden. Tokyo hani büyük şehir olma açısından çok daha büyük ve çok daha şehir. Yeşili de var yeterince.
İstanbul'da bu kadar yeşil göremezsin. Çok acı bir durum tabii ki. Hem koruyorlar hem de bu kadar dünya üzerinde böyle bir metropolde sürdürebilir bir şekilde devam ettirebilme inanılmaz. Abi koca koca orman gibi parklar var ya. Bir tane iki tane değil yani. Oturduğun oralarda da var tabii ki. Benim eskiden oturduğum yerlerde de var. Koca koca parklar var. Shinjuku'da bile var şehrin göbeğinde. Ya bir belediyenin altında 2-3 tane ormanımsı park var abi. Çok değerli bir şey. Üniversiteye girdik. Sonra ben burada Waseda Üniversitesi var. Oraya bir yıl değişim programıyla geldim. Waseda'ya giden Türkler var. Belki de bizim dönemden birileriyle konuşmuşsundur. İlk geliş burada senin Waseda Üniversitesi ile mi oldu? Bir haftalığına Gakusei Kaigi, Toruko Nihon Gakusei Kaigi, Türk-Japon Öğrenci Konferansı diye bir oluşum var abi. Şimdi hala devam ediyor mu? Ediyor galiba. Kendi kahvemi düşürdüm. Benziyor ha. Abi bunun taklidini televizyonda yaptım ben. Bayağı şey gibi. Pipoyu koydum mu ağzıma? Japon şey değil mi bu? Japon kahvesi. Japon kahvesi. Boss. Bıyıya da geleceğiz. Buyurun geleceğiz. Buradaki öğrencilerle bir kaynaşma programı vardı. Bir hafta önce öyle geldim. Ondan sonra oha dedim ya benim buraya kesinlikle geri dönmem lazım. Japonya'ya ilk kez gelen biri zaten etkilenmemesi imkansız. Şehir seven birisi olarak İstanbul oradan sonra bana böyle küçük biraz böyle gelmeye başladı. Renksiz, karanlık gelmeye başladı burayı görünce. Sanki böyle renkler daha canlı. Yılda bir İstanbul'a döndüğüm zaman daha böyle bir gri geliyor her şey. Ya da gerçekten inşaat tozu kaplı olabilir her yer. Onunla da bir alakası olabilir ama. Animeyi dedim boş ver. Bu şehrin kendisine aşık olmaya başladım. Televizyondaki eğlence kültürü, varyete şovlar, komedi. Çok daha fazla komedi şovu vardı o zaman. Oraya düştüm biraz. Onu da soracağım da Japonların komedi anlayışı genel olarak dünyanın geri kalanından farklı mı? Yani bizlerin güldüğü şeye Japonlar gülüyor mu? Japonların güldüğü şeye bizler gülüyor muyuz? Onun deneyi yapıldı aslında geçen. Yoshi var ya, onun yanına uzun kariyerli komedi amcalardan biri gitti. Böyle Türk BKM mutfakta böyle bir şeyler yaptı falan. Bazı şeyler gerçekten güldürmüyor. Burada hala mesela değil ama tek tip değildir burada komedi. Hani bizde mesela çok konuşma bazlıdır, diyalog bazlıdır. Burada da var. Diyalog bazlı olan da var. Vaudeville'e daha yakın kişiler de var. Yani her gamdan çalan insanlar var. Yani ilk başta yabancı birinin Japon komedisine sormamın sebebi adapte olması biraz zor. Tam biraz Japon'u anlamak gerekiyor mu kafa olarak? Tabii ki. Japon'un ne anlattığını biraz bilmek lazım. Ne anlattığını ve ne anladığını da bilmek lazım. Mesela bizde şimdi Türkiye coğrafik konumundan da ötürü dünya tarihinin çok göbeğinde olmuş bir ülke ve biz çok aslında biliriz. Bizim insanlarımız daha çok bilir dünya tarihini. Japonya hala biraz o aklı da savunurlar. Yani biz ada ülkesiyiz, bizim çok alakamız yoktur. Biz kapalılık var. İlkokul çocuğunun bildiği bazı tarihi şeyleri burada koca koca adamlar da bilmeyebilir. Yani uzak kalınmıştır biraz o konuda. Ben şöyle bir hata yapmıştım. Neden bunu söylüyorum? Hani Zeki Alasya, Semettin Akpınar, VCD'leri seyrederek büyümüş bir nesil olarak orada çok rahat bir şekilde Antik Roma çağında geçen ama Türkiye'nin siyasi durumunu iğneleyen bir skeç yapabiliyordu. Çünkü neden? Antik Roma bilgisi var. O zamanki haberleri takip ediyor herkes. Her şeyin farkında falan filan. Bir kere burada tek başıma komedi yapıyorken şu an ikiliyiz. Bir partnerim var ama ben tek başımayken ben de bir Antik Roma üzerine bir skeç yap. Ya bir kere hani sen yabancısın burada ne işin var sorusu herkesin aklında falan. Yani beni yadırgamayacakları bir rol ne olabilir? Düşündüğüm tarihi bir karakter olabilir. O zaman Roma. Var ya arena var, kolosyum var. Gladyatörler var, kavga ediyorlar falan filan. Gitmişliğim var. Bravo. Adam kendi gözüyle görmüş ki ben anlatıyorum. İmparator da böyle yapıyor Evet. Yenilen ölsün mü, yaşasın mı? Bir tanesi yeniliyor. İmparator da affediyor. Sonra bir tane daha kavga oluyor. İmparator yine affediyor. Bir daha oluyor, bir daha affediyor. Seyirciler bir türlü heyecanlanamıyor. Yapamıyor. Gaza gelmiyorlar şimdi. Onlar kan görmek istiyorlar ya. Sen orada imparator musun? Haşmetlim, imparatorum. Biraz daha öldürme emri verirseniz biraz daha burası heyecanlanacak. Bakın halkınız size karşı olmasın falan. Kulağına fısıldayan. Ama bunu tek başına oynuyorsun sahnede ve böyle 2-3 dakikan var. Karakterin hem olsun hem imparator oluyorsun hem ona mı giriyorsun? Ya burada imparator varmış gibi konuşuyorum falan. Ya bir kere bu tarihi arka planı anlatmak için 45 saniye harcadım zaten. Ondan sonra skeç hiçbir yere ilerleyemedi. Çat diye ışıklar söndü. Ya bu hatayı yaptım. Demirhan'la konuşmamızın biraz özeti gibi oldu. Hani Japonların güldüğü şeye biz gülüyor muyuz, anlayabiliyor muyuz onların komedisi. Senin dediğin biraz böyle bizde kültürel olarak kavuklu pi şeker mi diyorlardı. Evet, kavuklu ve pi şeker var. Tolga Çevik çok yapıyordu onu Evet. tek başına. Bu örneği verince dedim acaba Japonlar da bu tarz şeylere gülüyorlar mı? He. Anlıyorlar mı, gülüyorlar mı? Bunu merak ettim. Benim genel olarak çıkarımım şu, Japon'un güldüğü şeye ben kendimi çok içerisine sokamıyorum. Hı hı. Çok gülemiyorum. Biraz da anlıyorum ama hala içerisine giremiyorum. Kayınpeder oturuyor akşam televizyon programı izliyor. İşte imparator atıyla gidiyor. İmparator attan düşüyor. Mesela buna gülüyor. Ben böyle bakıyorum, soruyorum neden buna gülüyorsun diyorum. Ulan diyor imparator attan düşer mi?
O fıkra gibi. Aynen. Çok güzel. Aynen böyle gülüyor. Aynen böyle gülüyor. Ben hala bakıyorum. Ulan diyorum, imparator niye düşmesin arkadaş? Kimler düştü diyorum. Orada kesiliyor. Belki Anladım. sen işin içerisinde olduğun için daha iyi özetleyebilirsin. Japonlar genel olarak hep böyle bir aslında böyle bir kalıbın içerisinde bence yaşıyor. Biraz da Günlük bu- hayatta değil mi? Evet, profesyonel yaşıyorlar. Evet. İşte o duyguları göstermeme, o tatame muhabbeti dış tarafta işte sosyal alanda, toplum içerisinde Japonlar genel olarak toplum normları var. Onun çevresinde bu normu da galiba ilk kez kullandım ya. YouTube video 500 tane video var ilk kez norm kelimesini kullanmış olabilir. Daha çok böyle işin içerisinde olduğu için Demirhan biraz daha böyle derinlemesine aslında konuşmak istiyorum kendi yaşamı üzerine. Japonya'da yaşadığın için bir de senin işin bir nevi gözlem aslında. Tabii. Hani bakıyorsun bu insan neye gülüyor? Ona göre senin bir hikaye çıkarman lazım. Bir de Japon'u tanıyorsun, tanıman gerekiyor. Ona göre bir hikaye yazman lazım. Şimdi geçenlerde yine popüler oldu. İşte Karamürsel miydi? Bir Japon geliyor, soyunuyor, flüt sokuyor. Ha, o flüt değil mesela. Bak ben sana dediğim oydu. Bizimkiler flüt zannediyor ama o flüt değil. Küçük sopaya bağlı 2 tane davul. Onu böyle çıt 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 sallayınca o böyle tık 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 ses çıkarıyor. O davul. Bizimkiler flüt zannediyor çünkü biz öyle bir davul görmedik. O adam işte geldi geçen BKM Mutfak'ta gösteri yaptı. Egashira mıydı? Egaşira. 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 Ya adama söylememişler. Adam burada da kıçını başını açan bir adam. Ya burada çünkü ya kıçını açabiliyordun. O zamanlar televizyonda da kıçını açabiliyordun. Öyle bir fark var. Buna doğru düzgün anlatmamışlar. 90'ların sonunda hele Türkiye'de. Tabii abi işte yani bu adama bunu anlatmamanın ne kadar büyük bir hata olduğu aslında. Yani yok canım o kadar da yapmaz diye düşünüyorsun da. Yani insanın hayatına son verecek düzeyde bir şey. Ya. İnsanlar birbirini parçalıyor böyle bırakın o adamı alacağız diye. Sorduğum soruya biraz bağlantı kurmaya çalışıyorum. Mesela bir Japon ona gülebiliyor. Ben yılbaşı programlarında da 2 tane Japon'un karşılıklı göbeklerine bir boru attığını falan gördüm yılbaşı programında. Ve buna enteresan bir şekilde gülünüyor. Bu ana NHK tarzı bayağı buranın TRT'si gibi bir kanalda var. Bağlantı kuramadığım şey o. Nasıl olabiliyor? Buna nasıl gülebiliyorlar? Dünyanın geri kalanından nasıl farklı oluyor? Biraz seni zorluyorum bu konuda. Kusura bakma. Yo. Şöyle Çünkü önemli. Japonları anlamamız için önemli. tavuk yumurta meselesi aslında. Ben buraya geldiğim için adapte olmaktan ziyade onlar bana komik geldiği için buraya geldim. Meselesi benim için çok komik bir Sen şey aslında. zaten buna gülüyordun. Komik abi yani bazı şeyleri çok ciddiye almamak lazım. Bir insan açtı diye veya kıçını açtı diye. Çok bip olacak Demirhan. Bunu Pardon. çok bip. Ya ben de açtım burada. Ben de burada açtım. İnternet programlarından bir tanesi. Bir tane internet variyete şovunda engelli parkur var. İşte benim partnerim var dedim. Ben normalde işte ikili diyalog komedisi yapıyoruz biz. Kavuklu pi şeker meselesi. Ben komple soyundum abi. Benim partnerimin eline bir tane çubuk veriyorlar. O çubukta böyle bir tabela var. Sansür gibi. Benim buramı kapatıyor sansürle. Ben parkurda ilerlerken benim ayıp yerim görünmesin diye benimle beraber böyle sansürle alıp gelmesi gerekiyor. Arkada da stüdyoda porno aktrisleri bizi seyredip yorum yapıyorlar üzerimize falan. Beraber aynı hızda yürümemiz lazım. Bak bunun provasını yapalım. Uğraşalım. Biz Bornoz'da 6 saat beklettiler beni stüdyoda o çekim başlayana kadar. Dedi yok biz yaparız. Ya Türk olan benim. Ben nasıl burada daha teminli davranabiliyorum? Dedim abi provasını yapalım. Kuplu beygir var burada. 2 adım yürüdüm. Adam benden hızlı gitti. Çat diye bitirdiler bizi. 6 saat bekledim. 10 saniye. 10 saniye çıktı görüntü. 6 saat bekledikten sonra. Ya ben de gösterdim burada. Karşında böyle seyirciler var. Seyirciler var. Hepsi İşte Japon. kameramanlar var. Hepsi Japon. Pornocular seyrediyor bizi falan orada falan filan. Ve buna gülünüyor. Gülüyor. Gülüyor. Komik çünkü. Sen de bunun içerisine girip sen de bununla eğleniyorsun aslında. Çok komik abi. Ya benim için komik bir durum. Burada da bir muhafazakarlık var belli bir şey üzerinde ama bizdeki muhafazakarlık da tabii bir rengi 2-3 ton veya 4-5 ton farklı. Bizde kıyaslamak biraz uç örnek olabilir. Tabii ki. Yanlış anlaşılabilir. Buradaki bu durumu 80 milyonluk ülkede 70 milyon anlamaz bence. Kafada kuramaz. Anca gelip burada bu kültürün içerisinde bir süre yaşaması gerekiyor. Ben de uzun süredir buradayım. Mesela seni tamamen bir köşeye koyarak söyleyeyim. Yanlış anlama. Bana mesela saçma geliyor. Hı hı. Programlara yabancılar geliyor mu? Eğleniyor mu mesela? O da bir şey. Seyretmek için mi? Hı hı. Seyretmek için. Abi yabancılar seyretmese de olur. Hafiften çiselemeye başladı burası. Olmuş, ne kadar büyük o ya. Türk boyu. Bu Japonların komedi anlayışını genel olarak biraz da tam böyle anlamamız için özellikle burayı biraz uzun tuttum. Buraya gelmeyenler biraz kafada kuramayabiliyor. 6 ay boyunca şu arka bina. Tam görevimi çalıştım. Yabancılara yönelik bir sushi restoranı vardı burada. Ya hala vardır muhtemelen. Beni ilk çevirmen diye aldılar. İşte yabancılarla konuşursun bilmem ne şey yaparsın. Tam onu konuşacaktım Orada bir ben de. Asıl showman. yaptığın iş ne bunu? Onu da soracaktım. Senin şu anda anladığım kadarıyla senin asıl yaptığın iş çevirmenlik. Ben tercümanım. Teknoloji bazlı bir şirketti. Şirketin içindeki çalışanlar için işte toplantılara giriyorum. İşte tercüman işte konuşuyorum falan veya işte bir şey sunum çevrilecek İngilizceye. İngilizce, Japonca. Türkçenin öyle bir arzı yok. Buraya CEO'lar gelmiyor Türkiye'den maalesef. İngilizce, Japonca üzerine. İlk başta öyle geldi. 5,5 sene. Uzun.
Uzun sonra işte biraz sıkıldım. Başka bir şey yapayım dedim. Sushi restoranına girdim. Beni oranın müdür yaptılar. Yabancılara yönelik olduğu için. Hani sushi yapmıyordum ama yapmayı öğreten böyle biraz konseptli, eğlenceli. Onu yaptım birkaç aydır. Demirhan'ın Japoncası M1 seviyesinde. M1 burada alabileceğin en yüksek sertifika. Ama 13 yıl önce aldım şeyde. Daha öğrenciyken aldım Waseda'da. Maşallah. Ben şu an 32 yaşındayım. 13 sene önce 20 yani 19-20. 19'unda geldim işte öğrenci olarak. Ve de Waseda'da aldığımız eğitimin. etkisi, katkısı oldu çünkü M1 seviyesi biraz zordur. Zor tabii canım. Zor. En yüksek yani. Kanjiler öğrenmek, onun için bayağı senelerini vermen gerekiyor. Sen böyle biraz yalapşak geçmiş gibi oldun ama tam insanların da Ha anlaması tabii için. doğru olabilir. M1 seviyesi bayağı zordur. Onu söyleyelim. Şey yapmayı sevmiyorum ya. İşte çok zor bir şey başardım. Yo, Aferin bana falan olayına girmek Şaşırmamın istemiyorum sebebi ama. oydu. Genelde ya burada okula gidip 2-3 senede N2'ye zor gelen var. Çok gitmek isteyen vardı exchange, değişim programıyla buraya gelmek isteyen çok öğrenci vardı. Malik Hoca bize bir şart koydu. 1, 2, 3. yılda gidebiliyordun. 2 yıl içinde 3 yıllık Japonca dersini bitirebilirseniz gidebilirsiniz diye bir şey vardı, şartı vardı. Önce bir Türkiye'de N4'ü alıp sonra bir yılda N1'e çıktım. Burada. Kastım ya. Konuştuğum başka Türk öğrenciler falan yok oğlum N1'i alamazsın falan filan deyince sen misin bana alamazsın diyen biraz böyle kindar hallerim var benim. Böyle güzel bir yakıttır. Başkasına zarar vermeden kendini yükseltmek için kin aslında çok iyi bir motivatördür yani. Hırs daha güzel olabilir belki o tabir. Hırslı ve kinliyim. Ben daha yumuşatmaya Hırslı ve çalıştım. kindarım. Herhangi bir işte Japonya'da kendini rahatlıkla idame ettirebilirsin. Tabii eğer TV'den ret yemezsek, normalde bir Türk'ün İngilizce ve Japonca arasında tercüme yapması anormal bir olay. Konuşmadan inandıramazsın kimseyi. Abi ben gerçekten konuşabiliyorum bu dilleri diye. İş aradığım dönemlerde hani şeye kadar gidemezsem, birinci mülakata kadar gidemezsem gerçekten böyle hani 30-40-50 şirket çat hayırı koyuyordu. Mülakata gelirse gerisi bende zaten. Şu anda senin Japonya vizen kaç senelik? Kalıcı. Eiji Kyoka. Eiju. Onu da aldın. Eiji Kyoka'yı şöyle aldık. Bu normalde 10 yıl oturmadan alamayacağın bir vizeydi. Ama buna bir 3 yıl önce falan bir puan sistemi getirildi. Aslında başka bir vizenin parçası olan bir puan sistemi. Bu işte yüksek seviyeli profesyonelleri kullanılan puan sistemi bu kalıcı vizeye getirildi. Bayağı böyle kendimi kanıtlamam gerekti. İşte benim Türkiye'de çevirmenlik üzerine şu kadar bir kariyerim var. Şu kadar yıllık. İşte N1'im var, şuyum var, buyum var. Lisans üstüm olmadığı için o biraz zordu. Ama bir türlü ya o zaman çalıştığım şirketin seviyesi 29 yaşında verdim o şey falan. 30'dan sonra puanlar düşüyor bilmem ne. Yaşına göre de puanlar düşüyor, azalıyor. Evet. Ucu ucuna aldık. 1 yıl 8 ay bekledim ama yani o şeyin çıkmasını. Eskiden böyle 3 ay 6 ayda çıkan bir izindi. Hayırlı uğurlu olsun. İstediğin kadar Japonya'da yaşamak için elinin altında güzel bir vize var. Vatandaşlık geçme düşüncen var mı? Var. Burada emekli maaşı da ödüyorum zaten. Vergilerimizi ödüyoruz. Ya vatandaşlığa geçmek için önce bir şu dövizli askerlik olayını halledeceğim. Önce bunun için şu anda para topluyorum. Bedelli de yine gidiyorsun ya 2 hafta falan. Dövizli de parayla bitiyor mesela. Anladım. Sadece ama uzaktan eğitim alıyorsun. Online eğitim var. Askerlik. Online eğitim var. Türkiye saatine göre nasıl olacak? Yok İşime mi yok olacak? sunumlar var. Seslendirmişler. Videoyu böyle izliyorsun. Sonunda bir tane soru soruyor, tamam mı? Mesela işte Türkiye'mizi tanıyalım diye bir konu var. İşte böyle sınırı şu kadar uzundur. Şöyledir. Yüz ölçümü budur. Nüfusu şudur. Türkiye hangi kıtalar üzerinde bulunan bir ülkedir diye soruyor. Asya ve Avrupa. Sen diyorsun ki evet Türkiye Asya ve Avrupa üzerindedir. Tıklıyorsun böyle. Tokyo'da askerlik eğitimimi aldım. Yene çevirdiğin zaman 800 bin yen. 5.000-6.000 dolar arası. Yani yine buranın standartlarına göre çok para değil ama Türkiye'ye göre çok para. Abi bana göre çok para ya. Ümit Özdağ bile burada doğmuş. Tokyo'da doğmuş. Şöyle babası 60 devrimini yapanlardan bir tanesi. Alparslan Türkeş dahil bütün o kadroyu yurt dışına dağıtıyorlar. Galiba Türkeş de buradaydı. Onu bilmiyorum ama babasının burada görev aldığını Tabii. okumuştum. Şeyden ötürü yani darbe yaptığı için. Ümit Özdağ burada doğdu Tokyo'da, evet. İlginç Tamam. bir durum. Demirhan'ın Japonya'da bir gününü öğrenelim. Demirhan bir günün nasıl geçiyor Tokyo'da, Japonya'da? Şu anda çalıştığım şirket evden çalışmaya da izin veriyor. Kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum. Evde peynir varsa peynir ekmek. Sucuk benzeri şeyler buluyorum mesela burada. Sucuklu yumurta benzeri şeyler yapıyorum. İşe başlıyorum işte bilgisayarda. Basıyorsun o kartını. Başladı mesai diye. Çeviri yapıyorum evde. Sonra bitiyor. Toplantı varsa toplantıda konuşuyorsun. İşte akşam bir yerde gösteri varsa sahnede. Ona hazırlanıyorum, ona gidiyorum, yapıyorum. Akşam eve dönüyorum. YouTube için bir video kurgusu falan yapacaksam. Genelde evde konuşuyorum. Japonlara yönelik ama. Ya benim yaptığım her şey Japonlara yönelik. Demirhan'ın YouTube kanalını bu alttan hemen takip edebilirsiniz arkadaşlar. はいさあどうもお疲れ様です、ありがとうございますお邪魔しておりますどうもトルコ製の不良品ことデミルハンデミルです Bazen soruyorlar sen aslında işte burada mı büyüdün falan filan diye. Demek ki biraz o Orta Asyalı genler kalmış bir yerimde, gözlerimde belki. Bak ne güzel bir yere geldik. Girelim mi? Demirhan gider misin tapınaklara? Valla bazen.
yıl sonunda Torinoichi bayram oluyor. Shinjuku'daki büyük bir Jinja'da, tapınakta. Çünkü Japonya'da her gün bir festival, her gün böyle bir kültürlerini devam ettirecekleri olaylar, aktiviteler çok fazla. Sormamın sebebi o. Katılır mısın? Ben tapınağa şöyle gidiyorum. İşte o yıl sonunda Torinoichi bayramında oradaki Hanazono tapınağında, Hanazono Jinja'da bir saniye önce Tamam, selam. selamımızı veriyoruz. Ve ortadan yürümüyoruz. Ortadan tanrılar yürüyor. Biz yandan yürüyoruz. İnanırsın inanmazsın, saygı. Böyle binaların arasında Skytree'nin yanında böyle mistik bir görüntüsü olan yer. Kültürel muhafaza böyle bir şey işte. Biraz da tabii kira fiyatları pahalı mı acaba burada? Biraz Asakusa pahalı canım. merkezi bir yer aslında etrafındaki alanlardan dolayı. İçeride ayin var. Mahalledeki tapınaktan bahsediyordum. Orada şey yapıyorlar yılda bir. Mise Monogoya. Böyle absürt insanları sahneye koydukları bir sahne gösterisi var. Freak show derler ona İngilizcesinde. Duvarlara tırmanıp işte solucan yiyen kadın var. Gittiğim zaman ama şeyi çekiyorum. O fal var ya. Omikuji. Omiguji. Ondan bir tane çekiyorum. Evde var bayağı. Senelerin burada geçtiği için adapte olmuşsun demeyeceğim sana. Artık sen yaşıyorsun. Bir Japon gibi aslında biraz. Tabii canım Yaşıyorsun yani denebilir. adapte olmayacaksan ne işin var? Bir yabancının Japonya'ya adapte olması zor mudur sence? Burada çünkü gözle görülen kural, gözle görülmeyen kural çok fazla. Abi hiç Ona zor katılıyor musun? yani hiç zor değil. Akıllı uslu olursan hiçbir sıkıntı yok. Ben şey anlamıyorum. Neyin sıkıntısını yaşıyor bu insanlar ben bunu anlamıyorum. Mesela işte Amerikalılar falan, Avrupalılar işte çok yalnızım, çok daraldım, çok işte depresif burası şudur budur. Git o zaman. Niye geldin? Benim için soru odur abi. Yani geldiysen akıllı uslu efendi insana kimsenin burada bir lafı yok. Yabancılara karşı bir baskı da yok bilmem ne de yok. Bizim gibi yaşayacaksan hoş geldin buyur otur. Herkes böyle. Abi, Türkiye'ye gelen insanlar için de bunu düşünüyoruz değil mi? Akıllı uslu olacaksan gel. Yoksa git. Burada onu biraz daha açayım ben. Hani burada o arkadaşlık ilişkileri biraz daha böyle aslında somut değil, biraz soyut yaşanıyor. Sen biraz belki istisna olabilirsin benim gördüklerim arasında. Bunu biraz daha böyle kolay mı hayatına entegre ettin? Japon kendi ana babasından bile öyle kolay kolay o sevgiyi göremiyor. Evet, o doğru. Ama hani bizim anamız babamız Japon değil. Orası bizi çok ilgilendirmiyor. Eski zamanda bir Japon sevgilimlerden bir tanesi. Kız mesela Türkiye'ye gelecek bilmem kaç aylığına, bir yıllığına. Annesiyle işte bir yıl görüşemeyecek. Bu benim için çok büyük bir şey. Kendi annem olsa ben onu sarılırım işte öperiz bir şudur budur. Aa canım özleyeceğiz şudur budur. Neredeyse bir törenimsi bir şekilde biz ayrılırız ya. İşte annesi burada, kız burada. Hadi o zaman görüşürüz dedi. Çat diye gitti. Ya dedim bir sarılmayacak mısınız? Bir öpüşmeyecek misiniz? Yok dedi bizde öyle bir şey yok. O bana çok soğuk gelmişti o bana. Belki de fazla elliyoruz insanları bilmiyorum. Belki de biz fazla dokunuyoruz. Aile bağlarının bizimki kadar güçlü olmadığı doğru. 30 yaşına kadar, 40 yaşına kadar annesiyle babasıyla oturan insanlar da var. Aile bağlarının güçlülüğünden ötürü değil, hayatta bir yere varamadıkları için böyle oluyorlar burada anladığım kadarıyla. Bu kadar geveze olduğuma bakmayın. Açıldım şu an. Açıldım saçıldım biraz ama. Kendine içine kapanık bir adam olduğum için bana da rahat geldi muhtemelen. Ya, komedi işiyle uğraşanların birçoğu genelde aslında biraz böyle sorunlu kişiler. Yo doğru haklısın. Doğru haklısın ve çok daha doğru. Ben hani gerçekten şimdi sahne var tamam mı? Bazen böyle yeraltı küçücük mekanlarda veya işte belediyeden bir toplantı odası kiralayıp orada işte komedi show yapacağız diye gösteri yapan insanlar var. O kadar yeraltı seviyesinde performans yapan insanlarla konuştuğum zaman abi hani bu adam hayatında başka hiçbir şey yapamaz. Başka bir iş yapamaz kesinlikle. Kafası uçmuş bunun. Hani adamla iki kelime sohbet edemiyorsun. O kadar uçuk insanlar var. Sorunlu insanlar var gerçekten. Başarılı bir şekilde saklayanlar bir yerlere gelebiliyorlar. Benim etrafımdaki arkadaş çevrem de aslında zaten genellikle çoğu komedyen. Ama bir şeyin peşinde giderken tanıştığın insanlarla çok daha fazla ortak noktan vardır. Onlarla yakınlık kurabilirsin. Şimdi bunu da söyleyeyim. Yabancıya komediyle falan uğraşan çocuklar yani ne bileyim lise mezunu, ortaokul mezunu adamlar da var. Hayatında yabancı görmemiş adamlar da var. Bağlantısını kuramıyor. Hani o da normal benim gibi bir insan. Her şeyimizin farklı olmasını bekliyorlar mesela. Yabancısın ya. Taharet muslulukları var burada mesela. Hani burada çok ultra teknoloji falan. Modern tarih. Modern taharet. Bizim ülkede de var ama bu kadar iyi değil falan ya diyorum. Hadi canım sizin ülkede niye taharet musluğu olsun diyor. Sadece Japonya'da olan. Burada olan her şey sadece buradadır gibi. Ama cehaletinden geliyor. Adama şimdi sinirlenemezsin. Nereden bilsin adam? Biz Japonları genel olarak böyle akıllı. Bizde tam tersi evet. Biliyoruz. Bu doğru bilinen yanlış sınıfına giriyor biraz aslında. Evet biraz beklentiler yüksek bizde. Yani siz gelişmiş bir ülkesiniz, siz çok okuyan, çok bir yere kadar doğru da dediğim gibi dünya meselelerine karşı, diğer ülkelere karşı çok az merak ve bilgi var. Ya bunun en büyük örneği Amerika. Atom bombası oldu. Yani şu anda sence bıraksan Japon gençlerinin birçoğu Amerika'ya gidip yaşamak ister mi sence? Tabii. Mesela bu anlattıklarımızla bu biraz örtüşüyor. Bizde böyle bir durum olsa bir sokakta gördüğümüz Amerikalıyı gırtlaklarız yani. Kafada kuramıyorum bunu mesela. Neden? Mesela Hiroşima'da gidin bir müzeye gidin. Ama gidiyor. Çocuklar gidiyor. Gördüm not alıyorlar, bakıyorlar. Yani bir şey ifade etmiyor. Şu anda Amerika ile sorunumuz var mı? Yok. Bu kadar.
Abi şunu bir yandan da söylemek lazım. Şimdi daha da ötesinde, birkaç adım ötesinde bir şey olabilir. Çünkü şöyle, savaş 70 yıl önceki bir savaştan bahsediyorsun. 80 yıl, 70 yıl önceki bir savaştan bahsediyorsun. O zamanki o atom bombasını atma kararını veren adam bile mezarda şu anda. Onun faturasını şimdiki halka kesmek çok doğru bir şey değil. Tabii ki o tarihi bileceksin, aklında tutacaksın ama ya Teksaslı bir adam işte parasını biriktirmiş, gelmiş burada geziyor ediyor. Kimseye bir zararı yok. O adamı gördün diye Hiroşima'dakileri sen öldürdün diye böyle parmağını uzatıp onun yüzüne karşı haykırmak da çok doğru değil. Ülkeler arasındaki kavgaları her zaman tepedeki insanlar başlatmıştır. Birkaç kişinin egosuna bağlıdır. Düşünmüyorlar. Tabii kafaları çok boş olan gençler de var burada. Şeyleri unutmamak lazım yani. Bir ülkenin milletiyle hükümeti tam olarak aynı oluşum değil. Ama Amerika sevdası burada biraz fazla. Evet, Amerika sevdası burada fazla. Yani sırf adam yabancı diye işte kakkoyu çok havalısın çünkü yabancısın. Ha, bu eziklik, böyle bir şey gerek yok. Bu ayrı bir çizgi. Ben sana şey soracaktım. Bu çok yaşanın Japoncası var mı ya? Yok. Çok hapşırdıktan Yok. sonra. Çok yaşın Aklıma geldi bir anda da. yabancısı yok. Ben hatta onu refleks olarak bazen çıkıyor ağzımdan. Çok yaşa falan diye. Eşim çok hapşırır da aklımdaydı. Hazır çevirmeni de vurmuşken ne diyeyim peki? Ne olur? Ne yerine geçer? Abi çok yaşayı öğret. Niye şey yapıyorsun? Yo Japonca bir şey tepki vermek istiyorum. Abi yok ki. İstersen kelime kelimesini çevirsek Nagai Kishiro. Nagai Kishiro. Nagai Kishite ne? Canımın için o kesin bir yerlerde hapşırıyordur şu anda. Nagai işte. Yenge, Nagai Kishite kudasai. Enteresan bir video oluyor Demirhan. Bir anda böyle Ümit Özdağ'dan konuştuk. Bir anda Alparslan Türkeş'e geldik. Bir anda Hiroşima, bomba, tepede uçan dronlar. Abi iki Türk bir araya geldiği zaman o tarih, siyaset Var. mutlaka. Var ya bu ya. çok acı, bu bizim bulamazsın çok yani. yaşadık. Bunları Çok yaşadık çünkü. Hala da yaşadığımız için günlük hayatımızda bu tür şeyler artık bakkala gidip ekmek almak gibi artık normal bir hale geldi. Ya bir Levent Kırcalar'dan, Ferhan Şensoylar'dan, Zeki Metinler'den bahsederken o dönemin siyasi halini mutlaka yansıtırsın skece. Onun üzerine bir komedi yaparsın. İşte Genco Erkallar. Bizde çok normal bir şeydir. Hani gerçekten nefes almak, ekmek almak kadar normal bir şeydir. Burada çok bakılıyor. Tabu. Aman siyaset. Televizyonda siyaset konuşuyor. Sen nasıl komedyensin, siyaset konuşuyorsun falan diyorlar. Uyuşamadığı bir nokta varsa bu da onlardan bir tanesidir. Kahveciye geldik de. 二人なんですけど、大丈夫ですか？なんか喋りながらちょっと僕だけを撮る感じでちょっと撮り続けてもいいですか？大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。外の席これ大丈夫ですか？OK'miş, olurmuş. O da こちら。 Ne söylemek istersen yiyecekler içecekler bende. この一番黒くて苦くて酸味のないブラックコーヒーが欲しいんですが。黒くて苦くて酸味のないはいという。とハンドドリップとかですかね。ああそうですねじゃあハンドドリップをアイスでアイスでなんか飲みます？Kesenize bereket. İşte benim Japonca, kadın Japoncası Demirhan. Nasıl çözebilirim bunu? Mesela ben böyle senin gibi çok şey yapmıyorum. Düz neyse o konuş. Direkt çeviriyorum kendi kafamda. Özellikle öyle bir hani erkek kalın konuşur. Perdeye o şeye girmiyorum açıkçası. Şöyle kurumsal ortamda ben de biraz tiz. Çünkü şöyle bir olay var. Yoroshiku onegaishimasu. Hani bu kibar olman gereken bir ortamda tizleşiyorsun. Türkçe genelde daha tok konuşabiliyorsun. İngilizce de daha tok sesle konuşabiliyorsun. Daha düzgün dinlemesi kolay bir Japonca. Biraz daha bir ton, bir oktav yükselmen gerekiyor. Yükselmem gerekiyor. Aslında doğru. Ses tellerim rahatlamış mı ne de içeride böyle. Çok kısa mesafede konuşunca tok konuşabiliyorum. Yok sesin güzel ama. İsabet mi derler? Böyle bir bakıyorsun. Böyle bir kitliyor. İlgiyi veriyor. Mesela Abi o o yüzden- sahnede de galiba bunun ekmeğini yiyorsun. Biraz daha tok konuşmaya çalışıyorum sahnede Çünkü de. Japon genelde böyle biraz tiz Evet. sesli. Evet o aman bir ayıp etmemen gerekiyor. Kibar olman gerekiyor onun verdiği gerginlikle böyle bir sıkıyorsun o telleri. O da tiz çıkıyor. Demirhan'ın ilerisi için Japonya'daki hedeflerini öğrenelim. Bakalım ne güzel gelir. Benim arigatoma bak, bir adamın arigatosuna bak. Benim arigato Sakura arigatosu gibi. Hadi çin çin. Japonya'da mı durmak istiyorsun? Tabii. İş mi yapmak istiyorsun? Nedir? Sen ileride Japonya'da hayalin ne? Abi bir radyo programı olsun. Artık şu an burada şeyler başladı. Abonelik üzerinden yayın yapan işte video servisleri falan var ya net üzerinden. İşte YouTube var, Abema var. Netflix'te Japon komedi programları var. Oralardan bir yerden bir yere kapak atmak isterim. Hadi. Bir radyo programı olsun isterim. Hadi. Uzun konuşuyorum bazen. Yani Az burada da Japonları da darlıyorum bazen maalesef. Bıraktığın zaman ben böyle konuşuyorum. Sonra olan neden bahsediyordum? Ben de kendim kafam karışıyor. Mesela 3 saatlik radyo olsa ben her hafta konuşurum. Hiç sıkıntı yok. Televizyon veya internet üzerinde bir programım olsun. Turneye çıkalım bizim partnerle. Manzai turnesine çıkalım. Japonya içinde. Ben Türkiye'yi temsil ediyorum gibi bir şeyim yok asla. Öyle bir egom yok ama olsa iyi olur. Ortalama Türk bireyini temsil etmiyorumdur muhtemelen, sanmıyorum. Ben hayatımda 32 yaşındayım. Neredeyse hani çalıştığım bütün işler sadece hani konuşarak para kazandım. Bunun bir bağlantısı var orada demek ki. Ekmeğini yiyebileceğin maddi anlamda da yaşların aslında biraz başı.
Böyle 40'a kadar birikimi yapıp biraz böyle kendimi biraz özetledim. 40'tan sonra Hokkaido'da bir çiftlik açmak. Oo. Abi süt müt ne olur ya. Peynir yok ya. Oraya gel, sana bir yer yapayım. Kaymak. 12 saat dana üzerine podcast yaparız. Yemin ediyorum sana konuşurum. Tavuk üzerine 10 saat konuşurum. Vallahi anlatırım. Oo, yani. çok ilginç. Dinlerim abi ben. Dinlemeyi de çok severim. Anlatırım. Sana öyle hikayeler, öyle yaşanmışlıklar anlatırım ki. Bir ara Malatya'da amcamla tavuk kesiyoruz. Ben bir korktum. Tam kesilirken korktum. Bu tavuğu böyle bırak. Tavuğun kafası kopukken tavuk bir anda böyle kanatlanıp uçmaya başladı. Travma oldu. Benim hikayeler böyle biraz değişik. Ben mesela gezginlere şey yaparım hep böyle. Gıptayla bakarım. Abi siz ne ara parayla zamanı bulup da gidiyorsunuz diye düşünüyorum. Ama ona göre ayarlıyorsun hayatını. Ben Tokyo'yu seviyorum. Birkaç yere gittim Japonya içinde. Yani kısa kısa gittim işte Osaka, Kyoto, işte klasik. Hiroşima'ya da gittim. Kagoshima'ya gittim mesela alakasız olur. Ama Tokyo, ya büyük şehir sevdiğim için Tokyo seviyorum. Ben gezmesem de olur gibi bir şey var. Tembel bir fikir var kafamda ama gitmek isterim Hokkaido'ya özellikle. Hokkaido ve Okinawa'ya gitmedim hala. Ehliyetin var mı? Burada yok. Almak istiyor musun? Evet. Düşüncen var mı? Ama vatandaşlığı aldıktan sonra başvuracağım ona. Eğer tabii yani o seneye başvuru yapabilirsem. Neden? Vatandaşlık başvurusu esnasında sürücü kayıt belgeni göstermen gerekiyor. İşte onun bir şeyi var. Bu zamana kadar buradan buraya bu kadar kilometre sürüş yaptım. İşte kazam yok, şuyum yok. Ya ben o arabayla bir sıkıntı çıkardığım zaman vatandaşlık alamama ihtimalim var. O yüzden onu Anladım. erteledim. Japonya'nın bu kağıt, evrak işleriyle yani 2025'teyiz. Hala bu kadar içli dışlı olması ve ayak uyduramamasını neye bağlıyorsun? Nedir sence buradaki temel sorun? Karar veren mekanizmanın yaşlı olması. Yani tepedeki insanların yaşlı olması. Japonya'daki birçok şeyin cevabı buna çıkıyor. Tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi yöneten de yaşlı, seçmeni de yaşlı. Bizde E-Devlet 20 yıl önceki bir mesela hala devam ediyor. Tamam arada bütün vatandaşın bilgisi sızabiliyor, bir yerlerin ellerine geçebiliyor ama soy kütüğünü falan buradan çıkarabiliyorsun. Bu Japonya'da kendi soy kütüğünü çıkarmak için ya bir şehir işte bizim atalarımız nerede oturuyordu oraya gidiyorsun. Oradaki kayıtlara bakıyorsun. Onun atası şurada oturuyormuş. Gidiyorsun oraya gidiyorsun. Kağıtla alıyorsun, topluyorsun falan. Ben burada tık tık 5 kütük 6 kütük öncesine kadar tak diye çıkarabiliyorum. İşte yaşlı nüfusu olduğu için o teknolojiye yaşları adapte edememekte var aslında. Yanı başında Çin gibi bir ülke var. İlerisi için ne olacak, yaşlı nüfus nereye gidecek Japonya'nın sorunlarından. Japonya'nın sorunları daha da ön plana çıkmaya başladı bu son 5-10 yılda. Bir ekonomi. Ve ekonomi en büyüğü. daha da büyüğü nüfus. Yani her şeyin kaynağı o aslında. Yavaş bir şekilde düştüğü için fark etmiyor insanlar. Ama gençler biraz uyanmaya başladı son 1-2 yılda. Biraz daha böyle seçimlere katılım yükseldi. Çok düşüktü. Oy vermeye gitmiyor insanlar. Ya senin 3 sene önce sokağın ortasında başbakanını vurdular. Ya ülkenin, ya buranın Erdoğan'ı gibi bir karakter aslında Shinzo Abe. Ya şimdi sen onu görmüşsün yakın bir zamanda. Hadi Hiroşima atom bombası neyse eski ama yani adamı 3 günde hemen paket ettiler, yaktılar, kül oldu gitti adam. Sebebi ne? Biraz politik. Bundan sonra kadrajda ben olacağım arkadaşlar. Tamamen seni korumak amaçlı. Onun da en büyük sebebini söyleyeyim. Kendi görüşümü söyleyeyim. Başbakan Shinzo Abe aslında askeri olarak yatırımlar yapmak istiyor. Japonya ordusunu tekrardan güçleştirmek istiyor. Yanda kim var? Çin var. Yanda kim var? Rusya var. Rusya'nın, Putin'in bir kolu burada. Her şekilde ne kadar Amerika'da olsa bunun önünü kesen sokağın ortasında başbakanı Japon evde silah yapıp öldürüyor. Buranın politik konuları biraz enteresan. Kafa benim o tarafları anlamıyor son zamanlarda. Japoncayı öğrenmek isteyenler için tavsiyelerini soracağım. Bayağı ana dilin gibi Japonca konuşuyorsun. Yani amacınızı belirleyin. Yani ben Japonca öğreneceğim şunun için. Şunu yapacağım. Yani ben mesela hani anime çevirmek istiyordum en başta. Sonra değişti işte komediye yöneldim. Hayvan gibi komedi izledim. Bu adamlar ne diyor? Her duyduğum her kelimeyi araştırdım falan filan. Ama biz bir de tabii şimdi üniversitede dersini aldım. Dersini almak lazım. Kimisi kendi kendini geliştirip şaka şaka konuşan adamlar var. Mesela ondan da gıpta ederiz. Japonca dil okulu varsa. Ya ben şimdi üniversiteden okuduğum için şu okula gidin gibi bir şey diyemeyeceğim ama azim. Bir de biraz manyaklık lazım. Çünkü özellikle bu kanji olayını falan yani seviyor olman lazım. Biraz yap boz bulmaca sever kafada olman gerekiyor. Çünkü kanjilerin aslında hepsinin bir mantığı var. Mantığı ne kadar anlamaya çalışırsan çok daha rahatlıyorsun. İşte soldaki parçanın bir anlamı oluyor. Sağdaki parçanın başka bir anlamı oluyor. Kimisi sadece sesten ötürü o parça oluyor. Eğer bu harflerin tarihine falan kadar ilgi duyarsanız oraya kadar gidersiniz. Ama böyle her kanjiyi de bilmeyip de burada oturabilen, yaşayabilen insanlar var. O kadar da şey değil. Ben mesela. Öyle mi?
Başka bir sürü bir şeyler de Evet, ya bilemem benim bir aslında adamsın. günlük yaşamda Japonca konuşmuyorum. Ah. Rehberlik yapıyorum. Günde 10 saat ben Türkçe konuşuyorum. Türkiye'de bile bu kadar Türkçe konuşmuyorum. İşte sosyal medya iş yaparken Türkçe konuşuyorum. Eşimle evde genelde böyle aslında biraz İngilizce. Kendimize has bir dilimiz var. Onlar üzerinden gidiyor. Günde maksimum ben 1 saat falan Japonca'ya maruz kalıyorum, kalmıyorum. Öğrenmek isteyenlere şöyle söyleyeyim. Şimdi internet çağında işte Netflix içeriklerin olduğu bir dünyada abi şakır şakır saatlerce Japonca dizi film de izleyebilirsiniz. Hani bir yandan kitapta çalışırsın ama dinleyip analiz etmek çok önemli. Yani ben İngilizceyi de tam okulda da öğreniyorduk ama hayvan gibi Amerikan dizisi NBC, CNBC vardı o zamanlar. Deli gibi İngilizce dizi izliyorduk altyazılı. Altyazılı izleyin. Kelime ezberlenilmesi gerekiyor mu sence? Tabii canım. Ya benim mesela şimdi artık öyle bir teknoloji kalmadı. Eskiden benim elektronik sözlüğüm vardı böyle. Onun not alma kabiliyeti falan vardı. İçinde bir sürü sözlük vardı. Ben bir şey duyduğum anda durdurup üşenmeden her şeye bakacaksın abi. Bütün kelimeleri teker teker. Ve ben hangi konularda konuşmak istiyorum? Benim konuştuğum konular belli işte. Tarih konuşuyorum. Bu konular nasıl konuşuluyor? Onun üzerine bir şeyler seyredeyim diyorsun. Aslında kaynak var elinde. Yani dinle, gör, duy, yaz. Azimli ol. En önemlisi burada aslında Japonca için bir istikrar olması lazım. Evet ya, bir de şeyi unutmamak lazım. Hani ulan çok zor ben bunu yapamam değil de yani herhangi bir insanın başarabileceği bir şeyi herhangi bir insan başarabilir. Yani bazıları için daha uzun sürüyor o kadar. Herkes her şeyi 2-3 günde beceremiyor. Bazıları birkaç yıl, birkaç ay. Ama sonunda başarabiliyorsun. Ben yaptıysam herkes yapar bence. Bununla ilgili güzel bir anım var. Ben turizmciyim. Otelin her departmanında çalıştım. Bir tane aynı departmanda çalışan arkadaşımız garsondu. Ara ara resepsiyona gidiyordu, bakıyordu. Onların İngilizcesini duyuyordu. Ben bunun daha iyisini yaparım diyordu. Bu yapıyor, ben daha iyisini konuşurum diyordu. Azmetti, İngilizcesini geliştirdi, resepsiyona geçti. Ondan sonra azmetti, yükseldi, müdür oldu. Daha sonra o oteli satın aldı. Başarı hikayesi çok iyi. Güzel bir başarı hikayesi. Ama temel nokta Demirhan'ın dediği gibi güzel altı çizilecek bir yer. Hani bu yapıyor, ben de yaparım. O yaptıysa ben de yaparım, daha iyisini yaparım. Demirhan, kendi hayatında Japonya'da yaşam sana en çok ne kattı? Bakış açısı. Ya tabii benim yurt dışında ilk yaşama tecrübem bu. Sen çok daha tecrübelisin o konuda ama geziye de çok gidebilmiş biri değilim yurt dışına. Yani param yok, zamanım yok. Schengen vizesi alana kadar bir yerimiz düşüyordu yani. Aynı zamanda hani ilk yurt dışı olması, işte bambaşka bir ortamda olmak. Yani dünya başta sandığından çok daha geniş ve çok daha büyük. O kadar da siyah beyaz değilmiş bazı şeyler diye düşünmeye başlıyorsun. Bak nasıl muhafaza etmişler. Ben buradaki doğayı da muhafaza etmekten bahsediyorum. Az önce gittiğimiz tapınakta da öyle. Sokakta kimonolu gezen insanlar. Ben bugün bir sumo güreşçisiyle aynı trende geldim sabah. Ne güzel. Çok ileri seviyede bir modern şehir hayatıyla paralel olarak kendi kültürel değerlerini, kendi sanatsal değerlerini muhafaza edebilmek çok yüksek bir şeydir, erdemdir benim için. Korumuşlar bir şeyleri ve koruyabiliyorsun. Yani demek ki yapılabiliyormuş. Önde geleni yıkmak var, reddetmek var. Yani kabul edip muhafaza etmek var. Orada dursun, sana ne zararı var? O zaman insanlık üzerine demek ki uğraşırsak, kendimizi verirsek daha güzel şeyler yapabiliyormuşuz ya falan gibi bir bakış açısına da gelebiliyorsun. Buraya yerleşmek isteyen bir Türkiye ne tavsiye verirsin? Japonca öğrenin, gelmeden önce iş bulun. Buranın Türkiye olmadığını unutmayın. Kaçak gelen bir sürü insan var. Aman ne yaparız bir şey olmaz. Asla. Burada asla o hataya düşmeyin. Japon gibi yaşayacaksan gel abi. Adam Narita'dan Facebook'a mesaj atıyor. Bugün geldim Japonya'ya, iş var mı? Ne yapıyorsun abi ya? Hani Facebook'a yazabiliyorsan gelmeden önce yaz. Kapağı at doğru düzgün. Doğru vizeni al, öyle gel. Neyse onu anlatmak. İnanılmaz bir ülke ama ütopik bir ülke değil. Ya, Tokyo tamam iyi, güzel bir yer ama insanlar burada havada uçmuyor. İşte arabada teknolojiyi bilmem ne derken aslında o da bir şey. Tabii ki. Doğru bilinen yanlış kısmına giriyor. Burayı bilip gelmek, burayı aslında benim YouTube videolarında da en çok üzerine basa basa doğal biçimde aktarmamın sebebi neyse onu göstereceksin. Doğru. Tamam eğlenceli katmak tabii ki de işin izlenebilirlik açısından ama doğru olanı anlatmak ilerisi için insanların gözünde sağlam bir temelin olduğunu da gösterir. Sürdürülebilir olarak bunu sen 10 sene sonra da insanların gözünde bu kişi burada. Diğer türlü onların gözünde bir güvenilirliğin kalmaz yeni dünya düzeninde. Ona ben özellikle dikkat ediyorum. Yeni dünya düzeni mi? Amaçlarımı belli ettim arkadaşlar. Şapkamın arkasında 2 tane göz var da. Bir tane olsa yeter. Piramit. Bir tane de mi yeter? Bizde 2 tane. Crazy Dancing Kayseri vardı eskiden. O geldi aklıma şimdi Malatya Style deyince. Sen izledin mi o videoyu? Kasketli amcalara böyle parende atıyorlar falan süper. Düğünde. O da enteresan. Crazy Dancing Kayseri. Size tek tavsiyem bunu seyredin arkadaşlar. Abi. Bizim
Bizim de bazı kültür muhafaza kabiliyetlerimiz vardı. İtopik olmadığından bahsettim buradan. Evet yani içinde insan olan hiçbir sistem mükemmel olamaz. Ülkelerde dahi. Bir ülke her şeyi başaramaz. Tek bir ülke her şeyi başaramaz yani. Her şeyi de beklemezsin. Abi, tamam burada güzel ama burada hala fax kullanıyorlar. Tamam olan gerçekten kullanıyorlar. Benim de biraz şeyime gidiyor ama affet yani tamam bunları yapmış işte yani doy bir yere kadar. Bununla da idare edeceksin. Yavaş yavaş gelişiyor, yavaş yavaş düzeliyor bazı şeyler. Bazı şeyler kötüye gidiyor. Çünkü insan sonuçta başında. Ama yani daha da kötüye götürmemek için her bir kişi elinden geleni yapabilir diye düşünüyorum. Sistemin etrafında dönersen ömrün sonuna kadar yaşarsın aslında. Japonya'da böyle bir düzen var. Bunların üzerine de çok düşünmek insanı yorar zaten. Yorar abi. Yani abi kafa kalmaz. Varoluş Zaten, krizine girersin yani. ya bir de burada zaten iş yaşamı, hayatını idame ettirmen lazım, para kazanman lazım. O tür şeyler bir de stresli burada. Tabii ki. Yani bir de bunları da katarsan mesela benim genelde en çok verdiğim Japonya'da yaşam üzerine tavsiyelerde sevdiğin işi yapıyorsan Japonya'da ömrün sonuna kadar yaşarsın. Tabii. Ama sevmediğin bir işi yapıyorsan 2 yıla intihar edersin. ya intiharı bilemiyorum onu yapmayın da o videom da var Aogikara'da İlyas'la çektiğimiz videoya da bir bakın o bulamadık. Gitmiştik ceset aramıştık da. Abisi yapma. Değil mi? Demirhan yağmur kesildi. Şurada bir drone mu uçursak ya? Şurada aslında bir kalın bir drone olsa böyle üzerine binip böyle uçmak istiyorum ya. Vallahi ben hep kuş olmak istemişimdir. Bazen Çin'de tarlalarda Çin videolarına denk geliyorum. Adam tarlada ilaç koyuyor. İlaçla bilmem kaç 100 kilo drone tık 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 her yere dağıtıyor. Mantıklı. Çin vize verse buradan Çin nereye sesleneceğimi de bilmiyorum ki. Bakalım illa gideceğiz bir hayalim var. Neden bıyık? Türk bıyığı böyle bir şeydir aslında. Şimdi herkes bana şey diyor burada. Sen işte Süper Mario olmaya mı çalışıyorsun? Bıyıktan haberi yok bu ülkenin hala kalmamış. Eskiden Meiji döneminde çok daha bıyıklı işte edebi kişiler falan söz sahibi kişiler bıyık uzatırdı. Ondan önce Edo döneminde bir kere bıyık sakal yasağı geldi falan. Sonra Meiji'de geri döndü o tekrar. Eskiden sadece şogunlar bıyık sakal uzatıyordu. Sonra ülke tek şeyden sonra o savaş 300 yıllık savaş dönemi bittikten sonra ülke bir araya geldikten sonra sokaktaki eşkıyalar da bıyık uzatmaya başladı. Sakal bıyık uzatmaya başladı. Ondan sonra şimdi tek bir tane şogun, tek bir kral, imparator başa geçtiyken bu sokaktaki eşkıyalar niye şey gibi savaş lordu gibi yani derebeyi gibi bunlar niye bıyık sakal uzatıyor diye bir kere bıyık sakal yasağı geldi. Ondan sonra bir 50-60 yıl sonra falan böyle bir rahatladı. Sonra tekrar geldi. Sonra ondan sonra tekrar bir şey. Ben orada siyah karararak biter diye düşünmüştüm. Teşekkürler Demirhan. Geldin, katıldın, kendini anlattın. Teşekkür ediyorum. Demirhan'ı YouTube adresinden ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bence Türkçe bir içerik olarak bu kadar şeyin konuşulduğu Japonya'daki tek video olabilir. Tanışmış olduk Demirhan'la da. İleriki zamanlarda Demirhan da isterse tabii. devamını farklı şekilde, farklı konseptlerde bir şeyler yapabiliriz. Olur. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki videolarda Japonya'dan ya da farklı ülkelerden görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Demirhan Tokyo'da uzaklardan gelen gündüz tercüman akşam komedyen bir elinde sözlük bir elinde mikrofon Japonya'da yaşam bazen şaka bazen maraton sahnede Japonlar gülüyor bu Türk nereden çıktı espriler bazen tam oturuyor bazen kafa karıştı ama kaka evrensel dil fark etmez